Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Pepino ya da Latince adıyla Solanum muricatum, patlıcangiller yani Solanaceae ailesinin bir üyesi olan, kökeni Kolombiya, Şili ve Peru olan, tatlı meyveler oluşturan yer örtücü ve sürünücü bir bitkidir. Domates yani Solanum lycopersicum ve patlıcan yani Solanum melongena ile akrabadır. Ona oval biçimli meyvesi bir armuta benzediği ve kavun tadına sahip olduğu için armut kavunu da denmektedir. Bitkinin meyvesi renk olarak da bir kavunu yani Cucumis melo'yu andırır. Tadı da tatlı ve sulu bir kavun ve bir hıyarın karışımına benzer. Fakat pepinonun ne kavun ne de hıyar gibi Cucurbitaceae ailesi üyeleriyle bir akrabalığı yoktur. Bitki günümüzde Güney Amerika, Afrika ve Yeni Zelanda'da yaygın olarak yetiştirilmektedir. Hatta ülkemizde de yetiştirilmektedir ama pek fazla tüketilen bir meyve değildir. Yumuşak ve etli meyvesi uzun yolculuklara dayanıklı bir meyve olmadığından iç pazar için üretilir. Tam olarak ne zaman ve kim tarafından kültüre alındığı bilinmemektedir ve ana vatanı olan Ant Dağları'nda yabani formlarına rastlanmamıştır. Peru'nun Moche Vadisi pepino ile ünlüdür. Çünkü Mochica yerli topluluklarının el sanatlarında pepino motifi yaygın kullanılır. Pepino kısa süreli soğuklara karşı oldukça dayanıklı ve toprak konusunda seçici olmayan bir türdür. Fakat bol ışık alabildiği ılıman ama don görülmeyen iklimlerde bitkiden daha fazla verim alınabilir. Çok yıllık bir bitki olsa da genellikle bitki hastalıkları ve yaprak biti, beyaz sinek ve kırmızı örümcek gibi zararlarına karşı çok dayanıklı olmadığından tarımsal üretimde her yıl yeni bireyleri dikilir. Genellikle tohumdan değil çelikle çoğaltılır. Çit ya da sırıklarla desteklenmelidir. Ağustos ve Ekim ayları arasında çiçeklenen bitkinin hermafrodit çiçekleri böcekler tarafından tozlaştırılır. Çiçekleri ve yaprakları bir diğer akrabası olan patates bitkisini yani Solanum tuberosum'u andırır. Bitki 4 ile 6 ay içinde rengi sarıdan mora dönen meyveler oluşturmaya başlar ve meyveleri tam olarak olgunlaşmadan toplanır. Bitki sera ortamında yetiştirilmeye de uygundur ve daha iri meyveler oluşturabilir. Yetiştirilmesi, sulanması ve bakımı akrabası olan domates için olduğu gibidir. Bitkinin ince kabuklu meyveleri genellikle soyulmuş ve taze olarak meyve salatalarına, tatlılara ve içeceklere konarak tüketilir. Ayrıca peynir, yoğurt ve salsa soslarına da eklenebilir. Bitkinin küçük tohumlarını ayıklamaya gerek yoktur ve bunlar da yenebilir. Pepinonun içeriği C ve A vitamini, potasyum, lif, karbonhidrat ve büyük ölçüde sudan oluşur. Pepino tıpkı domates içinde olduğu gibi buzdolabında değil, oda sıcaklığında saklanmalı ve birkaç gün içinde tüketilmelidir. Pepino Güney Amerika mutfağında olduğu kadar yerel kültüründe de sindirim sorunları, cilt hastalıkları ve enfeksiyonun geleneksel tedavilerinde de kullanılmıştır. Bazı iddialara göre pepino sağlıklı kilo vermek isteyenler için de tüketilmesi gereken bir besindir. Gerçekten de pepino sağlıklı antioksidan içeriği ve düşük kalorili oluşuyla ideal bir diyet yiyeceği olabilir. Pepino ile ilgili batıl bir inanca göre meyvanın alkollü içkiyle tüketilmesi ölüme yol açabilirmiş. Bu tıpkı balık ve yoğurt bir arada tüketilmez gibi bir inanıştır ve aslı yoktur. Pepino Güney Amerika yöresel çömlekçiliğini bile etkilediğine göre mutlaka bazı efsanelere de konu olmuştur. Fakat ne yazık ki bu hikayeler fazla tanınmayan tropik bitkilerin çoğunda olduğu gibi sadece ana vatanında keşfedilebilir. O taraflara yol düşenler olursa belki yorumlarda bizimle bu hikayeleri de paylaşabilirler. Pepinoyu ayrıca evinizde bol güneş alan bir pencere kenarında ve drenajı iyi bir saksı içinde iç mekan süs bitkisi olarak da yetiştirmeyi deneyebilirsiniz. Bitki özellikle yüksek sıcaklıklarda su stresine kolayca girdiğinden düzenli olarak sulamasına dikkat etmeniz bakım için yeterli olacaktır. Onu eğer mümkünse diğer bitkilerinizden ayrı bir konumda bulundurmanız da daha mantıklı olabilir. Çünkü yaprak bitkileri ve beyaz sinekler öncelikle pepinonuzu daha sonra diğer bitkilerinizi istila edebilirler. Bu nedenle bitkinizi iyi gözlemlemeyi ve ev yapımı ilaçlarla korumanızı önerebilirim. Bu tür tariflere zaman zaman hazırladığım videolarda yer veriyorum ama başka etkili tarifler bilenler varsa bunları yorumlara yazabilirler. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder, bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.